Birliğini şu an Kazakistan'ın hiçliğin ortasında kuruyoruz arkadaşlar. Güncel neler oldu anlatıyorum. Çocuk İngilizce konuşuyordu. Ondan sonra dedik senin biletin var mı? Biz de bilet arayacağız falan. Yok dedi. Sonra yanında yerli Kazak çocuk vardı. Dedik ki gidip selam vererek tanışak. Belki Kazak çocuk işlerin nasıl yürüdüğünü biliyordur. Sonra şuraya geldik. Tren gelmiş. Herkes bir şey söylüyor. Herkes selam veriyor. Ne bileyim yani böyle ortalık ana baba gününe döndü. Dayı falan poz verdi. İyi. Şimdi çözmeye çalışıyoruz. It's Astana, Almaty, so it's like if you go into Azerbaycan, if you want to go Almaty, you can ask them for. It's going inside of Kazakhstan? Yeah, all the way till Near Almaty, not Almaty, but Astana. Astana, yeah. Other end. Okay. Literally cross all the Kazakhstan. Okay. Bütün Kazakistan'ı geziyormuş. Bunu bizim gideceğimiz yere giden tren sandık. Get married. Titi diyor ki senin video çektiğini gördükçe benim de video çekesim geliyor. Okay, still deep in shit. Nothing changed. Little bit doomsday style. Everyone said different information. Yes. Village style. Girl in ticket office said trains already here. It's in Lubin 3. This guy is told right now 4:20. In the internet Uzbekistan railway, it's also show 4:20. And the local guy said she's speaking it will be also 4. But why ticket of the same at 3? Now I'm just confused, like do we missing something or really? Maybe it was opportunity like she was. I don't know, but she said it's only one train. But everyone's saying it's only one train. But everyone's saying different times. And like, why do locals know better than workers? The workers, I guess. Why? Maybe it's scheduled ahead, I don't know. Huh? Just go ask one more time. Train is still here. It's not here. I think it's other train. It was before train here. Other one. It's gone. Kafayı yedi. Özbekistan'a gitmeye çalışanlar kulübüne bir turist daha eklendi. Macaristan'danmış. Şimdi hep beraber beşimiz bekleyeceğiz. Artık bahtımızda ne varsa. I'm saying we hoping lucky, you know. But we are 5 person. 5 of us. If you drop 10% lucky, it's need to work. Yeah. Tren şurada bayağıdır duruyormuş ama dediler ki öyle bir şey yok, gidin. Bu Tacikistan tren yoluna aitmiş. O yüzden bugünkü şansımız bitti. Bir gece kalıp yarın 3 tane tren var. 3 gelen farklı trene sormayı deneyeceğiz. Bugün geçemedik sınırı. Hadi bakalım. Bir tane trende yer bulduk. Şöyle bir şey oldu. Çimkent'e gideceğiz. Burada bildiğim boşlukta gideceğiz bu arada. Hani Titi bizimle geliyor. Daniel zaten benimle. Romeo bize katılmaya karar verdi. Ama bisikletini almasına biraz sorun yaptılar. O yüzden Romeo ekstra ücret ödeyecek. Saat 10'a kadar buradayız. Ondan sonra yatak matak bir şeyler uygun olacak dedi. So he's able to come in. He won't be able to come in. Romeo Him. We opened for him other exit in the end of the, so he can put His bike there, and he comes back afterwards, or he He stays. stands his bike. I don't know. Yeah, yeah. it's bike. He'll buy extra Aynen. for that. Yeah, yeah. He said he's okay, so. Okay. Romeo is also here. It was a tough one to like Yeah. make the deal about the bike. because Yeah, the I bike is told they will not accept it. Yeah. How much you pay big. extra? 50,000. Cool, it's not so much. It's okay. It's okay. Yes. It's like 50 euro or 60. Yes, around like we were paying 50,000 tenge to stay one night, but One night. yes, one night accommodation. It's a good sleep for your cycle. And if I travel here all the way, then it's how much? Error. Error. For 24 hours here. That's nice. No, we will just will be here only till at 10
p.m. 10 p.m. Okay. And after 10 p.m. he will show us where we can sleep. Yeah, And yeah, after yeah, it yeah. will be everything okay. Yeah, You just need to survive 6 hours, Romeo. Okay. Okay. I'm happy to share you join us. The two vlog. One camera to other. Wait. But it's really good content. Yeah. Like, hey guys, I've been surviving Kazakhstan train. Yeah. On the nowhere. Somehow we managed. I will not post. Yeah, I was just making jokes. Like, Bucket. Full service. Böyle kovanın üstüne bir de minder koydular falan. Harika. Harika. Titi, are you happy to join us? Like, Hell of at a the trip. bus? It's a hell of a trip for now. We'll see in a few hours. We're all gonna be like zombies. Perfect adventure to go Kazakhstan through to Uzbekistan. It's with the full experience. full experience. I want to do that. Full experience. I had a friend who told me like, yeah, if you have to take the train in Kazakhstan, you should take like class 1 and not economy because it's gonna be like, if I tell her it's not even. Well, how do you call it? It's in between classes. Anymore. Thank you. I really like it too. Ay, bize yemek verdi böyle. Coming here for the selfie. Yeah, you have to take it Ve a step further. selfie çekiyoruz. Hadi bakalım. Yay! Ay gerçekten gülmekten bayılacağım. Tipinize bak. Arkadaşlar Yahudilere bu kadar eziyet edilmemiştir. Bu hal nedir ya? How are you love? Good. Хорошо. We have the At least we leftovers. have, yes. And he was telling we have restaurant like. This we is have restaurant. Of course the restaurant is open. food. Yeah. Okay. Adam sürekli Romeo'ya eşyalarını şuraya bırak buraya bırak They just diyordu. gave this to us. Ondan sonra Romeo da dedi ki bu kadar dedi düşünülmek istesem evimde kalırdım. Some random. Ah, it's not the guy. No, My wish became true. See, while you walk, they just give you food. This is my dream. You feel like It's a more you cheese. can. Ah, fancy. Really? Cool. Yeah, the top. Cool. Better than nothing. What is that? We didn't look like homeless. They feed us their leftover. Total homeless. potato. Oh. Cool. Okay, I really feel like a homeless guy. Girl. Why not? But on a good way. And I should not say we are homeless because we have a little home now. This is the saloon, like the living room Also restaurant. and the kitchen. Yeah. And this is the garage. Compact. The garage and the living room and everything. in one place. There is a shower room. Yeah, shower room. When you want to go. Şurada ışığı kartonla kapatmışlar. Hani böyle daha rahat otursun millet falan. Uyusun diye. Bu arada böyle altımızda minderimsi bir şey var. Buna oturuyoruz. Yani bilmiyorum ya. Şunun için $50 verdik. We gave $50 for this experience. It's unique. Romeo daha fazla verdi. Romeo'nun kaç para verdiğini söyleyemeyeceğim. Üzülürsünüz. Böyle bekliyoruz. Tren duracakmış. It's a door each, yes. Ha? It's a door each one. Yes, I said. Kişi başı $50 bu arada, evet. Daniel dedi ki güzel, insanlar böyle hepimiz topladık verdik sanmasın. Şu an $200
mal oturuyor. Yani bayağı bildiğin mal olduk. Çünkü mal gibi taşınıyoruz hani. Maybe our weight is a little bit here. I can just take liquid if we change our place with the Romeo. You know, it's closed. Yes. Big guy was like, Hep yanımda Monopoly taşıyordum. So it takes 2 cards. Remember that I have from the beginning. Yanımda hep kart destesi oyunu taşırım. Monopoly vardı. Şu an oynamaya çalışıyoruz. Gerçekten yani. Come on Romeo, hadi yallah. Yallah, we are not playing chess bro. Günaydın. It's super beautiful. Kendi hür irademle buraya döndüm. Daniel de dönmüş. Çünkü yatağa gitmiş. Sorry la. Romeo bütün gece burada yatmış zaten çünkü yatağını çok değiştirmişler. Burası daha eğlenceli gibi hissettirmeye başladı. En azından bize özel bir alan, kupe tarzı yani. Öteki yer çok bilmiyorum, karışık. it says no internet, but no problem, I will check later. Let's exit and smoke and maybe outside will be internet. I was. Trende 12 saati bitirdik neredeyse. Şöyle kapı açılıyor. Romeo. So cute. Tito ayaklarını uzattı. Ortalık 56 arkadaşlar. Ne bulduysak aldık. Ne yiyebiliyorsak, ne yiyemiyorsak. Zaten evimiz gibi oldu yani şu hale bakın. I saying it feels like our home because we already split our all everything randomly. Yeah. It's the kitchen here. Kitchen, mutfak, The couch, the sofa. okay. The living room. Oturma odası, okay. Now we have extended because the garage is there and there. Yes. So it's luxury now. Çantalarımız buradaydı, bizim oturduğumuz yerdeydi. Oraya açmışlar, çantaları oraya koymuşlar. We have garage, right? Garaj dediydi, Romeo'nun bisikletini karşı tarafa koymuşlar. Make sure. Okay. Oraya koymuşlar Romeo'nun bisikletini de. Biraz daha rahat ettik, yalan yok yani. Biraz daha kompi gidiyoruz. Bu arada şöyle bir şey var. Çok böyle nasıl diyeyim ortalıkta dolanmıyoruz çünkü polis de trenin içindeymiş. Gezip şey yapabiliyormuş, bilet sorabiliyormuş. Biletsiz olduğumuz için de ağır yaptırım varmış. Para cezası. Biz de neredeyiz? Çıktık, o yüzden burada böyle chill takılıyoruz. Kocam bize kalacak yer bakıyor yaklaştığımız için. 10 saatimiz falan kaldı. Şimdi kente neredeyse yaklaştık. 50 diye bir yerde mola verdik. Daha böyle hayat falan başladı yani. Etraf da yeşil. Ondan önce bakın arkadaşlar, yemin ederim abartmıyorum. Hiçlik ve hiçliğin ortasında hiçlikti. Ve sanki bütün ülkeyi inşaat haline almışlar gibiydi. Şöyle satıcı teyzeleri görmek bile o kadar mutlu etti ve öyle büyük iyi hissettirdi ki hani işte ne bileyim insanlar var falan, bir şeyler satıyorlar. Bak yürüyebiliyoruz falan. Nimetmiş ya. Şu satıcı teyzeler, şu renkli tabelaları görmek bile nimetmiş. Yani hiçliğin ne demek öyle olduğunu Kazakistan'ın çöllerinde öğrendim. What they selling? What they selling? What they selling? Super fun because it's like in this video. They sell basically potatoes with meat, rice with meat, bread with meat. What is meat? Manti, I mean. Okay, and that's it. Different options how you package your meat. Good, like flour for jarko is potato, and manti Cool. is with bread. Good meal. Cool. Did you ask the price? Yeah, 1,000. 1,000. Yeah. Which has been $2, kinda. Oh yes, only 2. $2.5. Yes. Kinda. Cool. $2,5. Hi, hello. Hello. Hello, Bunu da yolda bulduk. Yapıştı bize. So where are you from? Germany. Oh, where from Germany?
Munich, close to Munich. Actually, like Hiç sevmedim kendisini. Germany. Güncelleme, Romeo böyle bir yere oturdu. Sağ olsunlar bize karpuz kavun verdiler. Tamamen Romeo'nun şansı. Turksuz mu? Türk, yes. Aa, yeah. Anladın da konuştuğumu. Yeah. Ой, Çuçuit. да, yes. Evet, çuçuit. Я вас, как сказать, мен size aksanınızdan düşünmüyorsunuz. Hiç anlamadım. Nipanimay. Böyle tren yolculuğunun bilmem kaçıncı saati. Hello? Çantalarımızı almaya çalışıyoruz. Ama hangisi olduğunu hatırlamıyorum. Çantaları çıkarttığımız kayıt anında adam içeri girdi, o yüzden kayda devam edemedim. Hey Romeo, it's only half an hour left. How do you feel? Very good. Thank you. Okay. Sadece yarım saat ve sonra bitiyor. Tren günlüğünün sonuna geldik. Hosteldeyiz bu arada. Hostel diyorum çünkü otel gibi, oda gibi görünüyor ama hostel olarak geçiyordu. Buraya geceli 8 dolar verdik. Bence çok iyi arkadaşlar. Baksanıza masası falan, her şeyi var yani. Neyse. Bence çok güzel bir yolculuktu gerçekten. Bu arada biz trene illegal bindik. Yani bilet yoktu ve adam, yani trendeki yönetici işte ekstra para alarak bizden bizi trene soktu. O yüzden böyle vagonlu yani garip yerlerde, garip maceralar yaşadık. Eğlenceliydi ama biraz pahalıydı bence. Kişi başı 50 dolardı. Normal bilette kişi başı 100 dolar bu arada. Ama yer yok Kazakistan'da. Hani eğer böyle backpacking style ve son dakika karar verip gezecekseniz biraz zor oluyor bulmak. Neden? Biz Beynao'dayken bir anda Taşkent sınırı olan Çimkent'e geçtik. Çünkü Beynao'daki kara sınır kapalıymış. Sadece trenle geçebiliyormuşsunuz. Trende yer yoktu. Taşkent'teki sınır ise, yani şu an Çimkent ile Taşkent arasındaki sınır ise turistik açık. Minibüse binip atlayıp gidebiliyorsunuz. Biz de dedik ki hazır burada bir tane Almatı'ya giden bir tren var ve bizi almayı kabul etti. Çünkü normalde yasal değil ve oradaki adam dedi ki eğer polis sizi yakalarsa ceza yazacak. Hani dedi. O yüzden böyle dikkat ettirdi falan. 39 yıldır bu işi yapıyormuş. Videosunu çekemem çünkü yani adamı yakalarlarsa işi sıkıntıya girer. Oğlu da oradaydı. Oğlu da aynı iş yapıyor bu arada. Üniversite okuyormuş falan filan bir şeyler. Neyse adam risk aldı sonuçta. Hani bizden para almış olması ayrı bir şey. O farklı bir muhabbet. Yani helal olsun bence. Helal hoş olsun, öyle söyleyeyim. Bizi trene alması güzel bir şeydi. Ayrıca mesela bizim gibi kaçak gelen diğer Kazaklar da vardı ama bize daha çok dikkat et. Yani ne bileyim işte sıcaklamayalım diye hani böyle vagonların arasında duruyoruz. Pencereye karton koydu. Ondan sonra en son geçtiğimiz yerde çantalarımızı yukarı kaldırmasının sebebi aslında hani 4 kişi zor sığıyorduk ve rahat oturalım diyeydi. Ne zaman boş yatak olsa bizi hep yatağa taşıt, hani gelin burada uyuyun falan diye. Bir de bir durakta bizim için gitmiş soğuk su almış, buzlu su. Hava çok sıcaktı çünkü gerçekten aşırı sıcaktı. Gitmiş bize buzlu su almış. Sonra gitti çay kahve getirdi. Ondan sonra yemelik bir şeyler vermiş miydi? Yoksa çay kahveyle mi karıştırıyorum? Su aldığı zaman mıydı? Sanki böyle yemelik bir şeyler de verdi. Yalan söylemeyeyim. İzlenim olarak şunu söyleyeceğim. Belki Kazakistan'da yaşamak zordur ama sırt çantalı seyahat etmek çok keyifliydi. Yani böyle sürekli birileri sizi durduruyor, muhabbet ediyor. Trende hele inanılmaz keyifliydi. Yani ben sadece hani people, Kazakistan insanları hakkında bir şey söyleyemem. Belki hani kültürleri nedir, ne yaparlar, ne ederler falan ama derim ki bir Kazak'la yola çıkılır ve arkana bakmaz çünkü o sana bakar. Yani take care. Türkçeyi tamamen unutmuşum. Nasıl diyeyim, o sana bakar, dikkat eder, yani seninle yürür. Yani gerçekten yola çıkılacak insanlarmış.
gerçekten inanılmaz yolla ilgili bir kültürleri var ve saygı duydum. O yüzden benim için tren yolculuğu keyifli geçti. Böyle bu şekilde olması. Romeo çok bunaldı. Adamın sürekli bizi gözetmesinden. Ama bence okeydi yani. Ne olacak hani, ne yapacak ki zaten. Yani kendi halimize mi bırakacak sonuçta? Bizi koyduğu yer de o kadar güvenli bir yer değil yani sonuçta. Babasının oğlu değiliz. Bize de %100 güvenemiyor. Titi de çok sıkıldı. Aşırı sıkıldı. Yani böyle iyi biri. Gerçekten iyi biri. Kalbi de temiz. Hani çok derin konuşmalar yaptık. Malum 34 saat gittiğimiz için. Sadece böyle biraz mız mesela işte üst ranzaya yatıyor. Burası çok dar. Burada nasıl yatacağım diyor. Ondan sonra yatak sonuçta yani. Kalkıyoruz, gidiyoruz. Burası çok sıcak falan diyor. Ama onun da ilk uzun yolculuğu. Anlıyorum çünkü Güneydoğu Asya'da ben de öyleydim. Hani işte burası çok sıcak, burası çok dar, burası çok geniş. Ne bileyim hani. Ama biraz daha tecrübeli bir halde Orta Asya'ya gelmemin sebebi buydu bu arada. Eğer yola çıkmayı düşünen varsa arkadaşlar, yani yol tecrübeniz yoksa tutup ben Kazakistan'da sırt çantamla gezeceğim demeyin. Tavsiye etmiyorum yani. Ya da işte Özbekistan falan da zor olacak bence. Benim için kolay olmasının sebebi eşim Daniel. Rusça konuşuyordu. O bayağı kolaylaştırdı işimizi. Ve böyle hani internet var yok çevirilerine kadar sorabilirsiniz. Ama bu arada Kazak insanları gerçekten yardımcı oluyorlar turistlere. Seviyorlar herhalde ya da turist yok bilmiyorum yani. Hani biraz garip bir ülke, anlamadım. Hani bir trenden atlayıp diğer trene bindim. Havalimanından çıkıp trene bindim. Trenden atlayıp diğer trene bindiğim için Kazakistan'ın geneliyle ilgili de bir şey söyleyemiyorum. Ama trende gördüğüm şey hiçlikti. Bunu net söyleyebilirim. Sağ olsun Kazak çölleri bana hiçliği öğretti. Bunu net söylerim. Ama yol olarak gerçekten 10 numara insanlar. Neyse diyeceğim o ki bence yol tecrübeniz yoksa bu kadar gelmeyin. Yani daha kolay yerlere gidin. Güneydoğu Asya'dan başlayın. İşte ne bileyim Güneydoğu Asya'da da mesela Kamboçya'ya gitmeyin. Zor. Daha basic yani Vietnam'a gidin, ne bileyim Tayland'a gidin, Malezya'ya gidin. Daha rahat edersiniz. Ama bu da coğrafyayı da görmek gerçekten hayalimdi. Güzeldi, keyifliydi. Türk'ün parası yetmediği için atalarının yolundan atla gitmeye trenle gitti. Saat 4 falan bu arada. Bakamıyorum, telefon falan şarjda, şu an uğraşamayacağım onunla. Son bir böyle kapanış konuşması yapmak istedim. Ya ilginç bir coğrafya. Bu arada Kazaklar hani nasıl diyeyim? Kazaklar Türk değil etnik olarak. Yani Türk olan kısımları da var ama gerçek Kazaklar Kazak yani. Her zaman Kazaklı onlar. Öyle söyleyeyim. Tarihim de hiç iyi değildir bu arada. Sadece okuduğum kitaplardan bir kısmını falan biliyorum. Böyle işte değişik şeyler. Belki o yüzden hani böyle Türkler Kazaklara Türk muamelesi yapınca sinirleniyor olabilirler. Çünkü benim izlediğim bütün YouTuber'lar falan filan böyle ya da işte tanıştığım Türkler Kazakları sevmiyor. Türkiye'deki Türkler de Kazakları sevmiyor. Mesela biz turizmciydik. Benim ailem falan da sevmiyordu yani. Niye böyle bir şey varsa hani yani bir tane ip var. İpin ucundan biri o çekiyor, bir bu çekiyor gibi bir muamele varsa anlamadım. Neyse. Ben sevdim. Yani Kazakistanlı insanlarla yola çıkmayı çok sevdim. Yolda olmayı sevdim. Arkana dönüp bakmazsın onlarlayken. Yemesi, içmesi, eğlencesi. Bir de zaten hiçbir şey anlamıyorum. Turist olmayı bu yüzden seviyorum. Hani biraz bu arada dikkatimi verirsem anlıyorum. Onlar da ben konuşurken pür dikkat dinlerse biraz anlıyorlar. Biraz böyle. Çok Türkçe de konuşmuyorlar yani. Neyse. Ama hiçbir şey anlamadığım ülkede sadece gülümseyip geçmek keyifli. Böyle arkadaşlar. Beynim artık durmaya başladı. Yani cümle bile kuramıyorum. Yani kelimeler ağzımdan düşüyor yere. Teşekkür ederim. Yarın sabah uyanıyoruz. Artık bu video nereden başlar bilmiyorum. Yarın sabah uyanıyoruz. Ve Şimkent'ten Taşkent'e gidiyoruz. 2 saat gösteriyor. Minibüsle gidersek 3 saat olur. Taksi paylaşırsak 2 saat olur. Romeo gelmiyor. Romeo'da ayrı anlatırım size yoldayken. Başka türlü dedikodusunu yaparız. Titi bizimle gelecek ama Taşkent'ten sonra Titi bizimle devam edecek mi bilmiyorum. Ondan da emin değilim.
Gönül isterdi ki bence biz de Kırgızistan'a gidelim ama Daniel gerçekten çok istiyor Özbekistan'ı görmek. Ben şu an sadece Daniel'le geziyorum. Çünkü ben hakkımı Azerbaycan'dan yana kullandım. Azerbaycan'da sonra biz bilet bulduk. Bu arada hiç planlamamıştık. Yani Orta Asya'ya gelmemi hiç öyle bir şey yaptı. Azerbaycan'da biz çok ucuza bilet bulduk Kazakistan'a. Çünkü bize demişlerdi yani ucuza geçebilirsiniz diye. 90 dolar verdik Atiraya'ya, işte maceranın başladığı yere kişi başı. Ondan sonra böyle başladı. Daniel Özbekistan'ı görmek istiyordu. Ben Kırgızistan'ı görmek istiyordum. O yüzden dedik ki Kazakistan'dan aşağı Özbekistan'a, Özbekistan'dan Kırgızistan'a geçelim. Matematik hesabımız işte kara sınırı kapalı olduğu için uymadı. Sorun değil. Bakalım nasıl geçecek. Teşekkürler dinlediğiniz için buraya kadar. Çünkü benim kendime konuşma hesabım kalmadı.